Selamlar cehennem halkı ve Hazbun hayranları. Ekranlarınızın başındaki bu dijital şeytan, gurur yüzüğünün en tehlikeli overlorduna bakacağız. Yani Vox'a. Vox'un planı ne? Sadece cehennemi değil, bizzat cenneti hedef almasının asıl sebebi ne? Peki, Vox'un kafasındaki büyük proje nedir arkadaşlar? Neden Lucifer Morningstar'ı esir almak istiyor? Cennete nasıl savaş açacak? Ve daha da önemlisi, bu hırs Will'lerin ortaklığını parçalayıp Alistair'ın gizli zaferine mi yol açacak? Tüm bu soruların cevaplarını, internetin en derin teorilerini ve hayran yorumlarını inceleyerek bu videoda masaya yatıracağız. Hazırsanız Vox'un dijital kabusuna dalıyoruz. Ancak videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve senin de özellikle bu konu hakkında teorin varsa yorumlara yazmayı unutma. Ve katıl üyelerine canı gönülden teşekkürler diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bölüm 1. Vox'un gücü. Fiziksel değil, nüfuz. Vox'un gücünü anlamak, planını anlamaktır. Çünkü bizler genel olarak Vox'un planını tam olarak anlayamıyoruz. Çoğu Overlord bölge veya fiziksel güçle hükmederken Vox'un tahtı kitle iletişim araçları ve sosyal nüfus üzerine kuruludur. İnsanlar Vox'un buradaki planını ciddi olarak anlamamaktadır. Vox'un tüm çalışma tarzı onu gurur yüzüğünde tartışmasız en üst sıraya yerleştiren şeydir. Sıradan halk üzerinde nüfus sahibi olması gerçeğine dayanmaktadır. İşte gücü budur. Bu yorum kilit noktaya vurmaktadır. Vox eski bir tarikat lideri gibi hareket etmektedir. Tarih bize tarikatların ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermiştir. Vox, cehennem halkına ne mi sunuyor? Umut. Diğer hükümdarların ve hatta Lucifer'ın sunamadığı şeyi veriyor. Daha iyi bir ahiret ve hayat vaat ediyor. O insanları fikirleriyle manipüle ediyor. Fiziksel güçle değil, karizma ve sosyal statüyle bir ayaklanma başlatabilecek yegane kişi de o. Bu Halavabos evreninde gördüğümüz gibi kraliyetin bile katlanmak istemeyeceği türden bir tehdittir. Peki cenneti yönetmek ne anlamı geliyor? Onun bu hırsı neden? Vox'un dediği gibi cennetin ne olduğu önemli değil, ne olabileceği önemli. Muhtemelen cennetin tahtı onun nihai amacı değil, onun istediği o histir arkadaşlar. Kendimi hiç tanrı olmaya bu kadar yakın hissetmemiştim hissi. Vox bir hareketin arkasındaki güç olmasının getirdiği mutlak etkiyi ve nüfuzu arzulamakta. Cenneti yönetmek takipçilerine sattığı vaattir. Kendisi içinse o tanrıya yakın olma hissi için bir araç olarak görmekte. Bu genel olarak duygusal bir meseledir ve bu propagandası bunun üzerine kurulmuştur. Bölüm 2. Cennet Savaşı ve Lucifer'ın tuzağı. İlk öncelikle nasıl savaşacak sorusunun cevabı kitle ayaklanmasıdır arkadaşlar. Vox cennete bir orduyla saldırmayacak. Hali hazırda zaten bir kalkanları olduğu düşünürsek saldıramaz da ama o cennete bir isyan satacak. Ne demek bu? Planı basit. Cehennem halkını Charlie'nin kefaret otelini kullanarak ya da kötüleyerek bilmiyorum kendi safına çekmek ve onlara melek silahları sağlamak. Bakın unutmayın, cennet cehennemden gelebilecek herhangi bir ayaklanmayı ciddiye almaktadır. Hatırlayın, cennete karşı son ayaklanmayı başlatan kişi kimdi? Lucifer'ın kendisidir arkadaşlar. Vox bu taktiği taklit ederek üzerine bir de medya gücünü ve elde ettiği melek silahlarını ekleyecektir. Bu cennetin tamamen hazırlıksız yakalanacağı bir halk savaşı olacaktır. Bu sayede de özellikle isyanı satarak mevcut olan kalkanlarını indirip melek orduları ile cehenneme geldiğinde mantıksal olarak yine cennet cehenneme savaş açmış olacak ve ordularıyla halkı katletmeye başladığında cehennem halkı diyecek ki abi ne oluyor gene biz katlediliyoruz deyip melek silahlarına davranacak ve bu sefer melekleri öldürecekler. Aslında Vox'un yaptığı halkı galyana getirmek, evet asıl kışkırtmak istediği cennetin ta kendisi. Onun bu savaşı başlatmasını istiyor. Ama bir teorim daha var, zaten birazdan ne demek istediğini anlayacaksınız. O cennetin kalkanlarını düşürme teorisidir arkadaşlar. Gelelim neden Lucifer'ı esir almak istiyor sorusuna. En büyük hamlesi de Lucifer Morningstar'ı esir almaktır.
Lucifer hem cehennemin meşru kralı hem de Charlie'nin babasıdır. Onu saf dışı bırakmak sadece cehennemdeki otorite boşluğunu doldurmakla kalmaz, aynı zamanda Vox'a, Charlie ve belki de cennet üzerinde inanılmaz bir manipülasyon gücü verir. Vox'un Lucifer'ın yaratıcı gücünü veya melek enerjisini kendi teknolojisi ve medya imparatorluğuna entegre etmek istediğini düşünmekteyim. Eğer Vox Lucifer'ın gücünü ele geçirirse sadece bir overlord değil, cehennemin hem medya hem de fiziksel açıdan tartışmasız lideri olur. Bu cennetin görmezden gelemeyeceği bir tehdittir. Bu noktada benim teorim ne? Lucifer'ın gücünü nasıl kullanacak? Özellikle de Vox'un Carmilla yaptırdığı gizli silahla kullanacaktır. Bu noktada teoriler yine ikiye bölünmekte. Birincisi, Lucifer'ın gücünü kullanarak bu silahı etkinleştirmek ve cennetin mevcut kalkanlarını parçalamaktır. İkincisi ise mevcut olarak Lucifer'ın gücünü kendisine aktararak bir nevi Lucifer'ın yerine geçmektir. Bu noktada da aslında enerji transferinden bahsediyoruz arkadaşlar. Hangi teori tutar tabi bilemem ama en mantıklı teori aslında bu ikisidir. Bölüm 3. Alistair'ın gizli planı ve Wheeler'in dağılışı. İşte bu yüksek gerilim planının içinde radyo iblisi Alistair'ın sinsi sabotaja girmekte. Önceki videolarımda ne olduğunu anlatmıştım, dilersen bu videolara bakabilirsin. Şimdi Alistair içeriden yıkmaya başlıyor. Özellikle de Alistair Vox'a karşı sadece kin beslemekle kalmıyor. Aynı zamanda eski gücün yani radyonun yeni güce karşı yani TV'ye karşı son bir hamlesini planlıyor. Özellikle bu bilgilere bakacak olursak Alistair Wheeler'i parçalayarak Vox'un gücünü zayıflatacak ama bunu son ana kadar bekletecek. Neden mi? O aktif olarak onlara saldırmak yerine içten içe Wheeler'in zihinlerine nifak tohumları ekiyor. Alistair Vox'un büyük egosunu ve hızlıcılığını kullanmakta. Normalde Wheeler olarak kurdukları ortak cennet planı Alistair'ın gaza getirmesiyle Vox tek başına bu gücü almaya teşvik etmekte. Vox'un bu diktatörce hareketi Wheeler'in dağılmasının fitilini ateşleyecektir. Şimdi Wheeler'in kaçınılmaz çöküşünün nedeni aslında yine Alistair'ın planında saklıdır. Vox'un cennete karşı tekil hırsı ortaklık felsefelerine ihanettir. Bu durum Valentino kendisi tabi ticari ve seks işçiliği imparatorluğunun lideridir ve Velvet'in yani o da sosyal medya imparatorluğunun lideridir. Onları öfkelendirecektir. Wheeler'in dağılması sadece bir iş ayrılığı değildir arkadaşlar. Olaya yani büyük resme uzaktan bakın. Aynı zamanda Vox'un medya, nüfus gücünün büyük bir kısmının kaybetmesi anlamına gelmektedir. Alistair Vox'u en tepeye tırmanması için manipüle etti ve şimdi de en yüksekten düşmesini sağlayarak Wheeler'i parçalayacak ve Vox'un gücünü tamamıyla ve kalıcı olarak sıfırlayacaktır. Bu Alistair'ın nihai intikamı olacaktır. Bölüm 4. Nihai teoriler. Özetle Vox'un planı propaganda üzerine kuruludur ve onun aslında tanrı gibi hissetmesine dayalıdır. Lucifer'ı esir almak bu devrimin ilk ve en kritik adımıdır. Ancak bu plan Alistair'ın sabote etmesi ve Wheeler'in ortaklığının dağılmasıyla kendi kendini imha etmeye mahkumdur. Fakat bunu son ana kadar göremeyiz. Gelelim asıl teorilere. Teori 1. Vox'un düşüşü. Onun teknoloji olan bağımlılığının Alistair gibi eski büyülü ve manipülatif güçlere karşı zayıf kalmasının kanıtı mı olacak? Teori 2 ise Wheeler'in dağılmasıdır. Cehennemde büyük bir iktidar boşluğu yaratıp Charlie'nin kefaret yolunu ironik bir şekilde güçlendirecek mi? Teori 3 ise Valentino ve Velvet'in Vox'un çöküşünden sonra yeni Overlord ittifakları kurarak cehennemdeki hiyerarşiyi tamamen yeniden mi şekillendirecek? İşte bu sorulması gereken sorular arkadaşlar. Tabi buna bakacak olursak Vox'un hırsının cehennemin ve cennetin nasıl sarsacağını göreceğiz zaten. Sizin en çılgın teoriniz ne? Vox cenneti gerçekten ele geçirebilecek mi? Yoksa Alistair nihai sonu mu olacak? Yorumlarda Vox'un kaderi hakkındaki en radikal teorilerinizi hemen paylaşın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki cehennem analizinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.